Dünyadaki insanların yarısının en az bir tane besin eksikliğinin olduğunu, her gün dünyada 5 milyardan fazla insanın en az 2 tane besin öğesini yeterli alamadığını iyot ve kalsiyum gibi biliyoruz. Yani aslında besin eksiklikleriyle hala savaşıyoruz bu kadar yiyecek olmasına rağmen ve bu besin eksiklikleri bizim sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Bu videoda size besin eksikliklerinin fark etmediğiniz önemli bulgularından bahsedeceğim ki kendinize, ailenize iyi bir şekilde dikkat edesiniz. Bu besin eksikliklerini fark ederseniz rahatlıkla tamamlayabilirsiniz. Gerekirse doktora başvurabilirsiniz. Birinci bence en önemli konu saçlar. Çünkü saçlar metabolizmanızın ve bedeninizin sağlığının en önemli göstergelerinden biri. Eğer saçlarınız yavaş uzuyorsa ve inceyse, sağlıksız görünüyorsa genelde biyotin eksikliğinden şüpheleniyoruz. Çünkü biyotin saç köklerinde keratin üretimine katılan en önemli vitamin. Bu vitaminin eksikliğinde yeni saçların oluşması engelleniyor. Mevcut saçlar inceliyor ve kırılganlaşıyor. Çünkü mevcut saçlarında oluşumunda biyotin eksikliği görülüyor. Biyotin takviyesi eğer biyotininiz eksikse saç uzamasını %25'e kadar arttırabiliyor. Yani çok ciddi bir hızlanma yapabiliyor ve genelde yumurta sarısında olduğunu biliyoruz. Fakat biyotin eksikliğinin sorunu genelde mikrobiyota yani bağırsaktaki faydalı bakterilerle alakalı. Çünkü faydalı bakterileriniz de biyotin üretir. Dolayısıyla eğer sık sık biyotin eksikliği çekiyorsanız ki buna laboratuvarda bakılabiliyor. Biyotin eksikliği sık ise bağırsak bakterilerine mutlaka dikkat etmeniz lazım ve fermente beslenmeniz lazım. İkinci konu bel ağrısı. Eğer bel fıtığınız yoksa, eğer bir duruş bozukluğunuz yoksa yani mekanik bir sorununuz yoksa ileri yaşlarda biz burada kemik erimesinden ve D vitamini eksikliğinden şüpheleniriz. Şu anda dünya nüfusunun %50'sine D vitamini eksikliği olduğunu ve bu oranın kış aylarında daha da arttığını biliyoruz. Yani her 2 kişiden 3 kişiden biri D vitamini eksikliğine sahip. Bu D vitamini eksikliğini engellemenin yolu da güneşlenmek değil. Çünkü yeterince güneşlenemiyoruz, kıyafet giyiniyoruz. Ülkemiz zaten bölgesel olarak iyi ama zamansal olarak iyi değil. Çalışıyoruz gün boyu. Dört duvar arasındayız. Velhasılı eğer D vitamininiz eksikse güneşlenmek yerine burada destek almayı seçin. Bu desteği de düzenli kullanın. Hiçbir vitamin satıcısıyla bir bağım yoktur. Fakat burada hayatın bir gerçeği. D vitamini eksikliğini güneşten tamamlayamazsınız. Bir diğer nokta buz ve toprak yeme isteği. Bunu ben Siirt'te yaşarken yöresel kadınlarda görüyordum. O zamanlar tabii ki sağlığa ulaşmak çok daha zordu ve kadınlar demir eksikliğiyle boğuştukları için sık sık toprak yeme isteği çekiyorlardı. Bu toprak yeme isteği muhtemelen toprağın içerisindeki öğeleri alma isteğinin bilinçsiz bir yansıması. Buna Pica sendromu deniyor. Hamile kadınlarda da görülüyor ve demir verildiği zaman genelde düzeliyor. Eğer bir kadında toprak yeme isteği ve buz yeme isteği varsa ki genelde bunu söylemeye utanırlar, sormanız lazım. Burada demir eksikliğini mutlaka göz önünde bulundurmamız lazım. Demir vermemiz lazım ve bu kadınlarda demir eksikliği sık tekrarlıyorsa bir adetlerle çok fazla mı kaybediyor diye bir kadın doğum görüşü almak lazım. İkincisi de adetlerle çok kaybetmiyorsa emilimi mi sorunlu diye midesine bakmak lazım. Çünkü bazen mide asidi sentezini yapan hücreler kaybolmuş oluyor, bozulmuş oluyor ve bu hastalarda düzenli demir replasmanına ihtiyaç oluyor. Bir diğer konu kırılgan ve çizgili tırnaklar. Şimdi burada protein eksikliği yani tırnakların yapımında rol alan amino asitlerin karşılandığı protein eksikliği, demir eksikliği ve biyotin eksikliği 3 tane ana sebep burada çok önemlidir. Burada hep düşüncemiz şu olmalı. Eğer çocuksa protein eksikliğini düşünmemiz lazım. Eğer kadınsa demir eksikliğini düşünmemiz lazım. Eğer herhangi bir özelliği yoksa, genel geçer biri ise demiri normalse proteini iyi besleniyorsa biyotini düşünmek lazım. Alın size hap bilgi. Şimdi bir insanın saçları erken beyazlıyorsa benim gibi ama benim sorunum tabii ki besin eksikliği değil. Çünkü ben baktım. Fakat bir insanın saçlarının beyazlaması, erken beyazlaması, beklenilenden erken beyazlaması eğer özellikle de ailesinde yoksa selenyum ve bakır eksikliğini bize düşündürür. Çünkü selenyum ve bakır antioksidan mekanizmaları destekler. Antioksidan mekanizmalarda saçların renginin korunmasını sağlar. Çünkü rengi yapan melanin denen bir yapıdır ve bu melanin yapısı hasar görebilir. Hasar görürse saç beyazlar. Hasar görmesini engelleyen ve kendini feda eden şey bizim fedaimiz antioksidanlar. Antioksidanları vücudunuz selenyum ve bakırla üretiyor.
Dolayısıyla selenyum ve bakır eksikliğinde saçlar hızlı beyazlayabilir. Tırnakta beyaz çizgileriniz varsa bu genelde çinko eksikliği ile ilişkilendirilebilir. Bazı çalışmalar bunun tersini söylese de benim de deneyimsel olarak tırnaklarında sık çizgilenme olan, ki buralara görselleri bırakacağım, sık çizgilenme olan insanlarda çinko eksikliğinin olduğunu görüyoruz. Bu arada çinko eksikliği aynı zamanda da tat alma duyusuyla da alakalıdır. Dolayısıyla ağzımın tadı kalmadı diyen insanlarda da çinko eksikliğini bir düşünmek lazım. Ciltte kuruluk ve pullanma. Özellikle kadınlarda belli bir yaşın üstünde omega 3 eksikliğini düşünmek lazım. Çünkü omega 3 cildin nemlenmesini sağlayan, o bariyer fonksiyonunu sağlayan hücreleri besler, iltihabını engeller. Bazı insanlar omega 3'ü iyi alsalar da, balık iyi tüketseler de yine ciltleri kuruyabiliyor. Bu insanlarda da ana sorun omega 6'yı fazla almaktır. Çünkü siz omega 6'yı fazla aldığınızda omega 3'ünüz azalır. Yani omega 6'yı azaltmamız lazım bazı insanlarda. Omega 6'yı nasıl azaltabiliriz? Tohum yağlarını azaltacağız. Tohum yağlarıyla beslenmiş, tohumlarla beslenmiş tavuk gibi küçük başları azaltacağız. Böyle yaparsak balıktan alacağımız o omega 3 bize yetmeye başlar. Aksi takdirde omega 6'yı fazla aldığımız için vücuttaki omega 3'ümüzü kendimiz düşürmüş olabiliriz. Şimdi ellerde, ayaklarda eğer hissizlik veya sinir kusuru ya da dengesizlik oluyorsa vücudumuzda B12 ve folik asit eksikliğini düşünmemiz lazım. Çünkü B12 ve folik asit eksikliği burada sinirlerin tamirinde rol oynayan yapıların sentezini engeller. Yani sizin eğer B12 ve folik asitiniz eksikse sinir hasarınız uzun vadede oluşur. Ve dolayısıyla sinir hasarı oluşunca ne olur? Ellerde, ayaklarda karıncalanma olur, yanma olabilir, dengesizlik olabilir, işte unutkanlık olabilir, dalgınlık olabilir, zihin bulanıklığı, sisli beyin olabilir. Bu arada bu B12 ve folik asit eksikliğini bu şekilde tanı koyup verdikten sonra bir süre sonra bırakıyorsunuz. Sonrasında doktora gittiğinizde tekrardan B12 eksikliği olduysa, tekrardan folik asit eksikliği olduysa iki şey aklımıza gelmeli. Bir, vücudumuz bunu fazla mı tüketiyor? Bir genetik sorunumuz varsa, MTHFR gen mutasyonu diyoruz buna. Bir metilasyon denen bir döngünün sorumlu olduğu bir şey bu. Yani aslında bedeniniz bir hatalı gene sahip ve B12 folik asit hızlı kullanıyor. Böyle bir durumda biz insanlara B12 folik asitin özel formlarını, metil formlarını veriyoruz ve düzenli veriyoruz. Çünkü bu insanlar fazla tükettikleri için hızlı miktarda kullanırlar ve B12 folik asit eksikliklerini ciddi şekilde yaşarlar. İkinci mesele de emilimle ilgili kusurlar olabilir. Özellikle B vitamininin emilimi için özel mekanizmalar sahiptir. İntestinal faktör denen. Bu intestinal faktör işte mideden salgılanıyor ama bazı insanlarda midede yapı bozulması olduğu için bu insanlar B12 folik asit eksikliğini sık yaşıyorlar. Özellikle B12 eksikliğini. Bu insanlarda biz aynı genetik mutasyonu varmış gibi bakmadan düzenli şekilde B12 veriyoruz. Yanına folik asit veriyoruz. Onun için de sık B12 eksikliği yaşıyorsanız, hocam verdiler sonrasında aldım iyi toparlamıştı bir daha düştü. Abi senin artık sürekli kullanman lazım. Macera aramayacaksın. Bir diğer konu halsizlik ve nefes darlığı. Şimdi burada demir eksikliği bizim için çok önemli. Çünkü demir dokulara oksijen taşıyan hemoglobin denen bir yapının üretiminde rol alır. Eğer demir eksikliğiniz varsa hemoglobin üretiminiz bozulur, dokulara yeterli oksijen taşınamaz, dokularınıza oksijen taşınamazsa siz aslında içten içe boğulursunuz ve dokularınız enerjisiz kaldığı için, çünkü enerjiyle oksijenle üretiyordu, yakıyordu. Oksijensiz kaldığı, enerjisiz kaldığı için yorgun, halsiz hissedersiniz. Hatta bakın bunu da söyleyeyim. İnsanlarda kansızlık olmadan, demir eksikliği var ise kansızlık olmadan halsizlik olabilir. Yani doktorunuza gittiniz ve doktorunuz size sizde kansızlık yok, yani demir eksikliği yok, hiçbir sorun yok, demir almanıza gerek yok dememeli. Yapılan araştırmalar der ki kansızlık olmadan demir eksikliği halsizlik yapar, çarpıntı yapar, saç dökülmesi yapar, yorgunluk yapar. Demir eksikliği ile ilgili bir videom vardı zaten, onu da seyredebilirsiniz. Demir eksikliğine bu konuda çok dikkat etmek lazım. Bence birçok kişinin muzdarip olduğu bir diğer konu kas krampları. Özellikle gece kas krampları çekiyorsanız magnezyum, potasyum ve kalsiyum eksikliğini sık yaşıyor olabilirsiniz. Bunun birkaç tane sebebi var. Bir tanesi aşırı şekerli beslenmek. Çünkü şekerli beslenmek magnezyum ve potasyumun atılmasına sebep olur. İkincisi de
çöp beslenmek ve emilim kusurları. Bunların neredeyse tamamı bizim insanlarımızda var ve bu nedenle de insanlar kramp çekiyorlar. Magnezyumu ve kalsiyumu beraber almanızda fayda var. Fakat potasyumu ne yazık ki doktorunuza danışmadan dışarıdan vitamin olarak kesinlikle almıyorsunuz. Potasyum için yiyeceklerden faydalanabilirsiniz. Eğer böbrek hastası değilseniz, çünkü böbrek hastalığında potasyum vücutlarında birikir ve tehlikeli hale gelir. Böbrek hastasıysanız potasyumdan uzak duruyorsunuz. Magnezyum ve kalsiyuma bakıyorsunuz. Ama eğer normal bir insansanız, eğer kas krampları yaşıyorsanız magnezyum ve kalsiyumu yiyeceklerden ya da vitamin olarak alabilirsiniz. Potasyumu ise yiyeceklerden alacaksınız. Magnezyum için en iyi seçenekler maden suyu, kalsiyum için en iyi seçenekler tahin, potasyum içinse muz ve sarı meyvelerdir. Bazı insanlarda denk gelirsiniz, dudaklarının kenarlarında çatlaklar olur ve çok böyle rahatsızlık verici, acı verici bir görüntüye de sahiptir. Bu genelde B2, riboflavin eksikliğinden olur. Bunun adı angular şelitistir. Bu angular şelitis dediğimiz şey ciltteki mukozanın, yani bu cildi kaplayan koruma tabakasının bozulması ve bu bütünlüğünü kaybetmesi. Yani tam olarak böyle bir zar şeklinde durmaması ve zarın ayrılması ve bu nedenle de iltihabi reaksiyon oluşmasıdır. Bunlar kurur, çatlar, sonra tekrar kurur, tekrar çatlar. Genelde dediğim gibi B2 vitamini eksikliğindedir. Biz her zaman B vitamini eksikliklerinde B'yi komple veriyoruz. Yani B1, B6, B3, B12, folik asit, B9 vermeye çalışıyoruz. Çünkü genelde biri eksik ise bunlar emilim kusurlarıyla alakalı olabilir, yiyeceklerle alakalı olabilir ve hepsini vermek insanlara fayda sağlar. Daha anlatacağım çok şey var ama çok da uzun olsun istemiyorum. Eğer bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda benimle bunu paylaşın. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Mutlu ve sağlıklı günlere. Hoşça kalın.